Bugün bayramın 3. günü, günlerden de pazar günü. Çanakkale'nin merkez dediğimiz bölgesinde bulunan kıyıda, kordonda geziyorum. Ufak tefek böyle bulduğum güzel kareleri çekmeye çalışacağım. Aynı zamanda da size ufak ufak Çanakkale hakkında neden burayı tercih ettiğimden bahsedeceğim. Çanakkale öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Benim gerçekten ama gerçekten birçok şehir gezdim ama bayıldığım, severek dolaştığım, gezdiğim, tozduğum, burada yaşamak istediğim tek şehir diyebilirim. Birçok açıdan gerçekten benim için muhteşem bir ortam sunuyor. Benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. İhtiyaçlarım ne? Mesela gezmek, tozmak, eğlenmek, mekanlar, deniz öncelikli olarak tabii ki de deniz olmazsa tabii ki olmaz. Aynı zamanda turistik yerler, yabancılarla karşılaşma, onlarla işbirliği yapma şansım, ihtimalim var gibi birçok sebep size sunabilirim ama hiçbir şey tam olarak neden burada yaşamak istediğimi açıklayamaz diye düşünüyorum. Bu tabii içeriden gelen bir hissiyat diyebilirim. Bu sokaklarda gezeceğim. Birazcık fotoğraflar çekeceğim tabii. Size bir şeyler sunmaya çalışacağım. Turumuza başlayalım. Bakalım neler çıkacak. Bu arada şu anda elimde Sony A7 IV, üstünde Sigma 2470 F28 DG DN2, ucunda da bir filtrem var. Freewell marka. CPL ve ND, yani hem polarize özelliği var hem de ND özelliği var. Bakalım şuradan bir ara sokağa dalayım istiyorum. Bu arada tabii videoyu ben çok geç başlattım. Birazcık Çanakkale'nin keyfine kendimi bırakmak istedim. Sigara sağlığa zararlıdır ama sigara almıştım. Parasını ödedim fakat sigaralar almayı unutmuşum. Şimdi o dükkana tekrardan gidiyorum. Bu arada daha önceki bir gün geldiğimde benim ilk defa gördüğüm bir mekanla tanışmıştım. O mekana gideceğiz. Küçük benden bir şey rica etmişti. O ricalarını çekeceğim diyebilirim. Ama o dükkana geçmeden önce de şöyle bir size merkeze, liman bölgesine götüreyim istiyorum. Orada bir bakalım ne var ne yok. Etrafı size şöyle bir dolandırayım, tur attırayım, göstereyim istiyorum. Şu gördüğünüz saat kulesi yıllar önce Çanakkale'de kurulmuş. Buranın birkaç karesini çekmiştim. Onu da o zaman şimdi bir koyayım bakalım. Uzaktan nasıl görünüyormuş. Bu arada burası bayağı rüzgarlı. Denizin kenarına yakın olduğumuz için işte o Meltem rüzgarlarına falan filan epey alıyor. Umarım mikrofondaki bu dead cat dediğimiz rüzgarı en azından sizi rahatsız etmeyecek kadar kesebiliyordur diye umut ediyorum. Şimdi eski limana doğru yola çıktık. Bu karşıda gördüğünüz yer eski liman olarak geçiyor. İnsanların buluşma lokasyonları, işte bazı etkinliklerin falan düzenlendiği yerler, şu boşluktaki alanlar. Aynı zamanda burada tabii birçok kafe, restoran, dondurmacı, pastane tarzı yerlerde karşınıza çıkacaktır. Çok sık geliyorum Çanakkale'ye ama genelde gezip tozduğum için mekanlara pek bakmıyorum. Gözüm hep böyle denizde, insanların cıvıltısında, eğlencesinde, gülen yüzlerde. Tabii biraz da böyle denk geldikçe güzel kareler, pozlar çektiğim için lokasyon isimlerini çok fazla bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Şöyle bir döndüreyim ben sizi. Burası eski limanın meydanı. Bu yolun sonunda ileride Truva Atı var. Çanakkale'nin de sembolü olarak. Truva Atı'na gideceğiz. İşte uzaktan bir Truva Atı'nı çekmeye çalışacağım. Keşke tripodum yanımda olsaydı. Tripodu getirmedim. Ama olsun. Şimdilik elimden geldiği kadar güzelce çekmeye çalışacağım. Şu telefonla konuşan da Osmanlı kahvecisinin sahibi. Daha doğrusu işte müdürü diyebilirim. Mustafa Hoca. Birkaç karesini çekeyim, ona da internetten fotoğrafını atarım. Hatta dur bakalım. Yan açıdan tutturabilirsem yüzünü de alabilirim. Yüzünü alabilecek kıvama geldik. Evet, derin düşünceler içerisinde. Beni de görürse, evet gördü beni de. Hemen şöyle. Pozunu da verdi. Artık yapalım. Videodayım, görüşürüz hocam. Dönüşleri artık bir Osmanlı kahvesine gelir, orada kahvesini yudumlarız. Şöyle amcayı bir alalım. Evet, birazcık düşünceli görülüyor. Normal şartlarda bu saatlerde burada basket oynayanlar oynamaya başlıyorlardı ama bugün herhalde bayram nedeniyle çok fazla insanın gelmemiş. Çocuklar da gelmemiş, oynamıyorlar. Herhalde herkes bayram ziyaretinde. Tahminim o yönde. İşte Truva Atı'na da geldik. Tabii şu ağaç kapatıyor ama Truva Atı'nı alabileceğim bir açıya geçeyim istiyorum. 85 milimetreyi alabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Bir kısmını alabiliyorum. Hatta yapayım.
Diyaframı azıck yükseltelim. Şuradan tabii. Ben diyaframı stereo lensin üstteki diyafram halkasından değiştirmek daha çok hoşuma gittiği için öyle yapıyorum. F6.3 diyelim bakalım. Evet. Şöyle bir kare aldım. Şuradaki su satan amcayı da çekmek istiyorum. Hatta bunu yatay çekelim. Evet. Umarım lisansa da takılmayız. Bir de buradan video çekeyim ya. Şuraya oturmuş bir kızça var. Onu da almazsak olmaz tabii. Evet, aldık en azından bir miktar. Olmadı. Pusuya yatmak gerekiyor. Bir bakıyorsun, yanından biri geçmiş gitmiş. Onun için bir yerde oturup bekleyeceksin galiba. Hani bu işin de amatörü olarak söylüyorum. Hani sokak fotoğrafçılığı çok fazla yapmışlığım yok. Ama galiba oturmak ve beklemek gerekiyor. Mesela şu kalabalığı çeksem ne kadar net çıkartabilirim? Çok mu arttırmış oldum bilmiyorum ama bir bakayım. Fena değil. Pozlamamızı geri düzeltelim. Çünkü güzel bir kare bulduğumuzda bu sefer patlayabilir. Amca aşağı bakıyordu, kaçırdım. Bir daha bakarsa çekeceğim. Şöyle. Yine ters çık ama olsun. Şu baloncu fotoğrafını çekmemi istemişti ama birazcık daha balon kırık aksın. Hadi. Çekmemi istemişti, çektim. Videoya koyacağım tabii, bu onu hiç bilmeyecek ama ben videoya koyacağım. Evet, yine güzel bir hanımefendi. Şimdi beni dükkanına davet eden Çiçek Baba. Onun dükkanına gideceğim. Birkaç bir şeyi çekmemi rica etmişti. Hoş geldin be. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyidir, ben de video çekiyorum şu an. Gerçekten ya. Evet, Bağırıyorum şu an ben. videodasın, haberin olsun. Ha? Videodasın şu anda, haberin Hadi de. olsun. Evet, evet. Evet, bağırıyorsun kardeşim şu an. Eyvallah. Çok güzel ben seni burada. Eyvallah, eyvallah. İyisinler, ne olacak? Hallederiz. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyidir işte. Bugün de son günüm. Yarın yola çıkıyorum. Çıkmadan önce tatil bitti. Bayram tatili için gelmiştim. Ankara'ya geri döneceğim. Geldin, yerleşiyorsun falan sandım böyle bayağı. Yok. Ya, Evli storylerini falan da gördüm. Evet. Evden çıkma storylerini Evet. falan. Ay. şu an nasıl bir açıdan görülüyorum bilmiyorum ama galiba şöyle daha iyi görüleceğim. Tamam değil mi? Ozan hocam, Ozan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ozan hocam da destek verdi. Şimdi eğer Çanakkale'ye geldiyseniz sevgili arkadaşlar, karnınız acıktıysa ve hem lezzetli olsun hem de ucuz olsun. Bildiğin araba gibi alacaksın, çok kaçsın bir karın doyuracak mekan arıyorsanız Çiçek Baba'ya gelin. Burada Ozan Hoca'yı bulun. Bütün neşesi ve enerjisinin lezzetiyle beraber size bütün ürünleri yapacaktır. Bu arada neler vardı menüde? Hot dog, Makarna. sandviç, makarna, salata çeşitleri. Tabii bunlar çeşitli yani. Tek bir çeşit değil. Geliyorsunuz, yiyorsunuz ve şu anki yediğim hot dog içinde füme vardı sanırsam. Füme sosis var. Izgara füme sosis. Izgara füme sos özellikle belirtiyor. Çok ucuz. Yani öğrenci işi ama lüks restoran lezzeti diyebiliriz. Hatta az önce ısırdım videoyu başlatmadan önce. Gerçekten lezzetini de sevdim. Lüks bir restoranda çalışıyorken yaptıklarımı burada şu an çocuklara yapıyorum. Evet. Onun için Bozcaada'da lüks bir restoranda çalışırken yaptıklarını tam olarak abartısız istisnasız. Bundan 6 yıl önce 150-160 liraya sattığım makarnayı şu an 130 liraya satıyorum. 6 yıl önce 160 liraya sattığımı şu an 130 lira. Gerçi ben satmıyorum 6 yıl önce, çalışıyordum abi. ya çalıştığı mekandaki 6 yıl önceki 160 lira lezzetini şu anda 130 liraya, 100 liraya, çeşitli menünün tabii fiyatları değişiyor, alabiliyorsunuz. Tam olarak bir öğrenci mekanı ama dediğim gibi lezzet olarak da lüks restoran lezzeti diyebilirim. Çıkın gelin.
Çekerim. Ama şu an ters ışıklasın hocam ya. Tezgahla mı? Şöyle hocamızın isteği üzerine bir çekim yapalım. Hazırsan çekiyorum. Gösterelim bakalım. Efendim? Gönderebilirim takip edersen ama. Takip niye diyeyim? Tamamdır. Karşılıklı takip ve takip. Instagram'da. Evet, Instagram'dan. Şu. Eyvallah. Görüşürüz, kolay gelsin. Eyvallah. Yani Çöpçü abimiz de bir çekelim. Emektar. Şu şekilde şöyle çekelim bak. Hoppa. Mesela şu köpekli arkadaşı. Şuradan bir manzara fotoğrafı çekeyim istedim. Hemen rahat rahat uzun pozlama yapayım diye tekrardan filtreyi takacağım. Bilmiyorum ne kadar güzel bir kare çıkar ama deneyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Bu arada filtreyi hazırlıyorum. Okey, bu tamam. Şimdi bir de filtremizin kendisini takalım. Hemen şu vidaları gevşetiyoruz ve ardından filtreyi buraya oturtuyoruz. Uzun pozlamada ister istemez F10'ların üstüne çıktığımız, F22'lere ulaştığımız için bir miktar şey olabiliyor. Bu filtredeki ön veya arka yüzündeki küçük küçük tozlar ortaya çıkabiliyor. Onlara yapabilecek bir şey yok. En fazla ne yapıyoruz? Photoshop'la beraber temizlik işlemlerini yapıyoruz ki hani daha düzgün, daha böyle tatlış, daha böyle göze hitap eden, pürüzsüz, net resimler çıksın diye. Bu arada Uğur böceğimiz de burada. Her zaman Uğur böceğimi yanımda taşırım. Şaka şaka. Evet. Şimdi şuradan şöyle güzel bir geniş açı zımbırtımızı alalım. Vidaları çok sıkmışız. Onu hemen bir gevşetelim. Küçük tripodu tekrardan kurmaya uğraşmayacağım. Şuradan şöyle bir manzara çekeyim istiyorum. Hafiften şöyle belki birazcık yükseltebiliriz. Manuel modumuza alıyoruz. Diyaframı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Endimizi de 7 stopa getirelim şöyle. Getiremedim, getirdim. Bakalım nasıl bir görüntü çıkacak. Deneyeceğiz ve göreceğiz. 20 saniye diyor. 20 saniye birazcık uzun oldu ama olsun. Tabii bu çocuğu da çekmezsek olmaz. Kafamda şey yok ama ondan yok. Dönerse çekeceğim, dönmüyor. Evet, birazcık çektim. Şu arkadaşlar da şöyle çekelim. Evet. İnsanlar keyif yapmayı biliyor, keyif yapmayı seviyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama şurada geminin ön tarafında bir şeyler yapılıyor. Şöyle bir F7 yapalım. Ve artık dönüş yolundayım. Çanakkale'deki bayram kısmını artık kapatmış bulunuyorum. Lapseki'ye döneceğiz ve artık bu çekimi, vlog kısmını kapatmış olacağım. Bu arada bayağı kalabalık. Burası da en işlek alanlardan, bölümlerden bir tanesi muhtemelen. Bayağı bir insanlar. Çıldırıyor orada.